Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine dışarıdayız arkadaşlar. Beraber Recep'le yürüyeceğiz ve ben bugün işe otobüsle gideceğim. Otobüse nasıl biniyoruz, nasıl otobüsü buluyoruz bunu göreceksiniz. İsterseniz başlayalım. Herkese günaydın arkadaşlar. Ayşe sabah dedi ki ben görünmek istiyorum dedi. Bir başka deyişle görükmek istiyorum dedi. Artık sizden aldığım yetkiyle rahat rahat görükmek kelimesini kullanabileceğim. Ses gelmiyor. Geçelim mi? Hadi geçelim. Karşıya bir geçelim, odaklandım çünkü yola. Evet, bura daha önce de anlatmıştık. Sol taraftan arabalar tek yön olduğu için sesi dinleyip geçebiliyoruz. Geçtik. Arkadaşlar bu arada bazı insanlar işte şiveden rahatsız olduğumu falan zannetmiş de ben Recep'in şivesinden hiçbir şekilde rahatsız değilim. Ben farklılıkları severim. Sadece videolarda böyle biraz daha dikkat et diyordum. Onu da sizin için söylemiştim ama madem herkes böyle daha güzel diyor ki bence de doğallık çok daha güzel. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Peki hani sizin için söylemiştim mi, biraz daha aç. Niye onlar için söylemiştin? Yani mesela sen köye gidince falan bizim kimseyi anlayamıyorsun değil mi? Evet, anlaşılmaz diye korkuyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle, yani Recep'te öyle bir şey yok da Recep'in mesela yani köylerinde konuşan insanlar baya böyle farklı konuşuyorlar. Ben gerçekten anlayamıyorum. Videoda da anlaşılmaz olur mu acaba? Hani o görüküyor falan deyince diye düşündüm. Ama gayet de anlaşılır konuşuyoruz yani. O yüzden sizin için sorun yoksa benim için hiç problem yok. Doğallıktan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Acaba şimdi sağda solda neler görüküyor? Çok merak ediyorum. Evet. Bakalım. Bugün çok gürültülü sokaklar. Evet ya, çok gürültü. Neden böyle bilmiyorum. Ya ben gürültü olunca bildiğim düz yolda bile şaşırıyorum. Zorlanıyorsun değil mi? Evet, çok zorlanıyorum. Sesler çok önemli çünkü. Şimdi birazdan dönüş. Mesela burada dönüşü nasıl anladık? Hem bastonla duvara takip ettim. Bu ne? Bir şey var işte. Ne bu? Bilmiyorum. Herhalde marketler yük boşaltıyorlar. Marketin servis aracı olabilir. Evet. Bu genellikle son günlerde her sabah oluyor arkadaşlar, ne yazık ki. Bizim için de birazcık zor oluyor. Dönüş yerini nasıl anlıyorsunuz diye soranlar da oluyor. Hem sesten anlıyoruz hem de nasıl anlıyoruz? Ben mesela bastonla hep sağa takip ediyorum. Kenarda. Orada duvarı, aynen. Orada boşluğu gelince de anlıyorum. Bir de orada mesela şey var. Bu marketin galiba havalandırması esiyor. Bir meyve sebze kokusu var. Evet. Yani böyle zamanla tabii ilk 2-3 gün olunca olmuyor ama belli bir noktadan sonra otomatikleşiyor, yani kas hafızası tarzında bir şey oluşuyor. Ne tarzında? Kas hafızası var ya aşkım, hani bazı şeyleri yaparsın nasıl yaptığını bilmezsin. Kas hafızası ne demek ya? İşte dedim ya, hani bazı şeyleri yaparsın ama nasıl yaptığını bilmezsin. Yani otomatikleşir o. Literatürden yeni bir kelime öğrendik. Evet, gerçekten de öyle bir şey var ama otomatikleşiyor böyle. Artık dönüşlerine geldiğimizde hani her gün gittiğimiz için nasıl fark ettiğimi bile bilmiyorum ben artık mesela. Ama ilk defa gittiğimiz bir yerde o bastonla kenarı takip etmek, işte sesleri takip etmek dönüş yerine geldiğimizi anlamamızı sağlıyor. Şurada da ben hep şöyle kenarda takip ediyorum. Sen şuradan bir geç aşkım. Yine ağaca geldik mi? Geldik. Nerede? Ha, geçtik mi ağaca? Geçtik. Şimdi yeni bir karşıya geçiş noktasına geliyoruz. Nerede? Nereden Ha, biliyorum? nerede? Çünkü her gün yürüdüğüm için. Biraz daha var ama herhalde. Biraz daha var, evet. Geçebiliriz. Geçelim. Buralar ara sokaklar olduğu için biraz daha rahat. Belki bazen dikkat etmek lazım aslında da. Hani sessiz olunca sorun olmuyor. Mesela yağmurlu havada benim için en büyük zorlandığım şey yağmurlu havalar. Çünkü arabalardan gelen ses daha çok oluyor. Daha çok olunca da odaklanamıyorsun ne taraftan ne geldiğini. Evet, ben zorlanıyorum. Şimdi bu arada arkadaşlar, hani geçen de söylemiştik.
bu kanalda izledikleriniz sadece bizi bağlar. Bizim çözümlerimiz, bizim yaşantımız. Evet. Onun için hani tüm görme engelliler böyleymiş, bunu istiyormuş Bu şekilde demiyoruz. bir şey yok. Evet, sen bir şey mi diyeceksin kendi aşkım? yöntemlerini geliştiriyor. Ben simit almak istiyorum. Simit Onun Hanım burada mı? girişi nerede bilmiyorum. Onu soralım. Şey bakar mısınız? Şey simit alacağız da ileriden mi gireceğiz? Nereden gireceğiz? Giriş ne tarafta? Ha tamam. Pardon. Sıra Simit alacağız da hızlı devam edelim. Tamam, buradan söyleyebilirsiniz. merhabalar. Bir tane Boşuna bekliyoruz burada ya. İşte onaylandı. Diğer cihazlar nerede? Aldım aşkım. 55 TL onaylandı efendim fişiniz. Buyurun, afiyet olsun. Bir TL arası simit. Çekiyorum Ha, abi. ben çıkardım aşkım parayı. Ne alıyoruz? Tamam, orası. Para edecek var mı? Bir simit 10 lira. Çekim abi. Kalabalık olduğu için tamamlamıyorum. 55 çekti. Bize bir tane yarın simit. Al ablacığım. Bir tane tereyağlı simit mi? Evet. evet tereyağlı simit. Bir tane değil mi? Evet. 13 lira. Şu senin abi. Şu 20 lira mı? Evet, 20. Tamam buradan. Şu paketiniz. Teşekkür ederim aşkım. Buyurun. Kaç tane? 20 lira mı? Buyurun. 20 lira üzere. Al en ustam. Abi buyur. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Gel aşkım. Kolay gelsin. Aşkım geliyor musun? Çıkkın. Aşkım şu taraftan mı çıkıyorduk? Tam bulamadım. Bir saniye. Sanırım bu tarafta. Buyurun. Nereye gidiyorsunuz? Sağ olun. Şu metroya gireceğiz. Çok sağ olun. Metroya. Çok sağ olun. Tamam hallederiz. Çok sağ olun. Bir saniye durabilir misin canım? Sen onu şey mi tutacaksın? Çantama koyayım. Ya ben böyle gürül... çok sağ olun. Ya hallederiz. Sağ olun. Şöyle böyle gürültü olunca çok kötü oluyorum ya. Bayağı kalabalık ve hani bize mi söylüyorlar? Aynen. Anlamak biraz zor. Alayım bastonumu canım. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar Ayşe metro ile ben yürüyerek gideceğim. Ama ben hep bu güzergahı kullanarak karşıdan karşıya geçmek sıkıntı olduğu için metronun altından geçiyorum. Evet ben normalde Ayşe'nin bineceği otobüs durağı da o tarafta. aslında sabahları çoğunlukla metro ile gidiyorum. Recep'in de dediği gibi karşıdan karşıya geçmek buradan zor olduğu için bugün metroya binmesek de buradan geçeceğiz. Genelde bir yerlerin girişini bulurken soruyoruz değil mi aşkım? Yani oranın nerede Evet. olduğunu biliyoruz ama girişini bulmak için Ya evet bir de hani bu metroyu falan otomatikleşti yani orası da. Hani mesela az önceki simit yerini nasıl bulduk? Hep orada bir kafe var. Hep o gürültü o simitçiden geliyor. Hem orası da metroya çok yakın olmuş olur. yani metronun dibinde bir simitçi olduğunu biliyorduk ama Aynen. girişini bilmiyorduk. Sorduk. Aynen. Bir de böyle Orası bizim için şey oldu. Metroyu bulman yaklaştığımızın da bir referans oldu aslında. Geç aşkım. Dur bakın belki açıksa giderek geçelim. Günaydın. günaydın. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Yok teşekkür ederiz. Karşıdan Taraftan çıkacağız. Çok teşekkürler. Arkadaşlar Ankara Belediyesi'nin de artık bir uygulaması. Geçmiş yıllarda üzücü sivil toplum örgütleri de bu konuda hak talebinde bulundular. Görme engelliler için bilinmediği metrolardan binip inmek oldukça sıkıntılı. Bunun için artık güvenlik birinci yardıma ihtiyacımız olup olmadığını soruyor. Geliyor musun? Geldim. Neredesin? Buradayım. Eğer Çoğunlukla soruyorlar. yardım yani ben genelde soruyorlar aşkım. Evet, Yani çoğunlukla %99. soruyorlar işte. Aynen. Yardıma ihtiyacımız varsa indiriyorlar ve karşıdan nereden çıkacağımızı sorup Yani inince nereden ineceğimizi aynen soruyorlar. inince nereden ineceğimi sorup oradan bizi karşılıyorlar. Bu biraz daha %99'un altında ama olumlu bir adım olarak görüyoruz. Tabii Yani şöyle oluyor bir örnek üzerinden. Şimdi biz yardım isteseydik aşağı kadar, metroya kadar bizimle gelirdi. Ve şey soruyorlar, nerede ineceksiniz? Örneğin Kızılay'da diyoruz.
Kızılay'da o zaman anons ediyor. Kızılay'dan hani yardım istiyorsak eğer oradan biri de bize çıkışa kadar yardım ediyor eğer isterseniz. Bu şekilde bir uygulama. Burada bir sarı çizgiden bulup devam edelim. Evet. Dur bakalım bu sefer Burası sarı benim- çizgi, sarı mor. Her zaman bu bence sarı çünkü ya daha doğrusu bilmiyorum. Bak. Şimdi arkadaş geçen şeyi anlatmıştım. Dal. Hani boyu kısa olanlarla uzun olan arasında. Şu muhtemelen şuradaki dalı görmüşsünüzdür. Belki bu Gördüm. çok sert değil. Ama bu şekilde tehlikeler oluyor. Benim boyum kısa olduğu için çok sorun olmuyor. Geçtik. Aynen. Şimdi metrolar artık rahat bizim için, görme engelli. Yani bizim için, Ayşe'yle benim için metro kullanmak en rahatı. Bunun için hani evi kiralarken de birinci kriterimiz de ulaşım oluyor değil mi aşkım? Oldu. Özellikle de Hani metro güzergahı. evet onun için normal şartlar altında verebileceğimiz kira ücretinden daha fazlasını vermek zorunda kalabiliyoruz bulunduğumuz yere göre. Çünkü ulaşım bizim için çok önemli. Örneğin şimdi otobüsü gelip gelmediğini tek başımıza anla şansımız yok. Ya soracağız duraktakilere ya da otobüs durursa ona soracağız. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Metrolarda çoğunlukla yani çoğunlukla diyorum çünkü maalesef istisnalar oluyor bazen. Sesli anons sistemi çalışıyor. Durakları söylüyor. Ama otobüste bunun çalışma oranı Daha maalesef düşük değil mi? çok düşük. Yani Şu durağa geldik mi aşkım? sanırım gelmedik. %90 çalışmıyor arkadaşlar. Ve hani bu otobüslerin bir kısmında sesli anons var olmasına rağmen çalışmıyor. Aşkım şurası durak olması lazım. Bakalım. Evet durak. Evet durakmış. Hem gelen otobüsü ama Gel aşkım. hem Günaydın. durak almak için yardım almak gerekiyor. Durakta galiba kimse yok. O bahsettiğimiz olay olabilir. Kimse olmadığı için de Aşkım şurada bu duraklardaki şey nerede oluyordu? Hani durak numarasına bakıyoruz ya bir el. değil mi? Hı hı. Bilmiyorum Öbür ki ben ucunda mı? nerede olduğunu. Gel bakalım öbür ucuna bakalım. Allah Allah, neresin? Ha buldum. Evet. Neredeymiş? Sen şimdi şurayı yukarıdan aşağı doğru hem oku hem Bir saniye. O zaman şu kartı tutman lazım. tamam tutayım. Sesli bir şekilde oku. Bir saniye. Güzergah tabelaları görme engelli vatandaşlarımızın kullanımı için de hazırlanmıştır diyor. Evet. Biraz okumak zor da. Biraz toslanmış. Evet o yüzden İktisadi İdari Bilimler Fakültesi diyor. Ha, burası o zaman öyle. Hı. Ha, yeri söylüyor değil mi bulunduğu Galiba. duran adını? Evet. Sonra bir numara yazmış. Tamam durak numarası kaç o? 114 89. 114 89. Sonra ne yazmak istedim? Tamam sen şunu tut aşkım. Ha, 420'ye gelen Ha giden hatları söylüyor. hatları söylüyor. Tamam. Dur şimdi ben bir 114 89 mu demiştim? Evet sanırım. Ben telefon uygulamasını eğer kaldırmadıysam çünkü artık dediğim gibi şey kullanmadığım için. Sen kullanıyor musun? Hiç kullanmıyorum ya. Sen de metroyu kullandığın için. Evet 114 89'muş. Evet, bir el yazıyı da bu şekilde. Yani bu şekilde yapılan uygulamalarda da bazı şeyler engelsiz hale gelebiliyor. Çok faydalı bir şey bence. Destekliyorum. Bence her yerde artmalı. Tabii her yerde bir el diyoruz. Evet, her yerde Braille alfabesini destekliyoruz. Noktalardan oluşan, 6 noktadan oluşan bir alfabe arkadaşlar. Bir gün daha detaylı bir video çekeriz. Neyi bir el yazının mantığını mı? Nasıl yazdığımızda mesela. Ha evet, nasıl yazdığımız, tam hangi mantıkla oluştuğu. Aşkım bu arada ben otobüsü uygulamadan bakmaya çalışırken bir otobüs gelirse Yani eğer olmasa direkt soralım. ben bir otobüs olursa direkt soracağım. İşte arkadaşlar otobüsle ilgili aslında çok güzel böyle teknolojik uygulamalar geliştirilebilir diye düşünüyorum ben. Yazılım çalışan varsa hani böyle gelen otobüs hangi otobüs onu anlamak için. İşte
Yine gittiğimiz durakları öğrenebileceğimiz uygulamalar var ama hepsi tek bir uygulamada olsa mesela çok güzel olur. Evet, şu an durağımızı buldum. Geçmiyor ya da geçiyor, ben fark etmiyorum. Ama durması lazım. %55. Favorileri ekle. Düğme. Otobüs nerede? Duraktan geçen hatla. Haritada göster. Kapat. Kapat. O telefonu Ama şey otobüs olabilir abi aşkım. Şeyler, servis araçları falan var. Duraklar. Yakın duraklar. Seçilen. Durak adı seçilen. Yakın 11.480. 11.480. Kapat. Kapı haritada göster. Bu otobüs mü? biraz daha ileride duralım. Bence durmadan geçiyor. Durdum şu anda. Bilmiyorum, haberim yok. Kapat. Durakta bazen işte kimse olmayabiliyor. Durak ara. Durak ara. Ya ben bu uygulamada da sürekli bir yere atıyor, anlamıyorum nereye attığını. Durak İşte ara. uygulamaların da böyle Temizle. kullanabileceğimiz şekilde olması bizim kullandığımız sesli programlara doğru düzgün Otobüs nerede? Duraktan sorunsuz geçen kapat. çalışması. Haritada göz. Kapat. Bayağı önemli. Duraktan geçen hat. Haritada göz. Kapat. Ya haritada göster kapat geliyor, ben bu ekranı geçemiyorum. Yok, karşıya geçmeyeceğiz, otobüs bekliyoruz. Geri dön. Durak ara. Başla. Çok sağ olun. Yakın duraklar. Seçilen. Durak ara. Seçilen. Seçilen. Durak ara. Yakın duraklar. Sekme Bileğim. 11.489. Dur, bir otobüs geldi galiba. Bir soralım. Kaç numara? Kızılay'dan geçiyor değil mi? Geçiyor. Tamam, çok sağ olun, iyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Evet arkadaşlar, böyle bir otobüs maceramız oldu. Şu anda kapatıyorum. Herkese iyi günler. Kanalımıza abone olmayı, ses gittikten sonra bir daha söyleyeyim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Özellikle gördüğünüz konularda. Bir de zilleri açıp bildirim almayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.